dünyadaki tüm diktatörlere ilham kaynağı oldu. İtalya'yı faşizmle yönettiği 25 yılda vatandaşlarını resmen hipnotize etti. 20'li yaşlarında fikirlerinden gram geri adım atmayan ateşli bir sosyalistken onu faşist bir diktatöre götüren yolda neler yaşadı? Şeytan tüyü olan bir politikacı mıydı? Yoksa şeytanın ta kendisi mi? İtalya'nın sıradan bir kasabasında başlayan yaşamı onu önce en tepeye çıkardı, sıkı dostlarıyla dünyayı alt üst etti, herkesin gözünden düşünce de ülkesinden kaçmak üzereyken bir zamanlar benzer görüşleri savunduğu sosyalist partizanlar tarafından ölüme götürüldü. Faşizmin babası olarak anılan Mussolini'nin yaşamına daha yakından bakalım mı? Videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Tam adıyla Benito Amilcare Andrea Mussolini, 29 Temmuz 1883'te İtalya'nın kuzeydoğusundaki Romana bölgesinde yer alan Predepio kasabasında doğdu. Baba Alejandro, kasabanın demircisi ve ateşli bir sosyalistti. Annesi Rosa ise koyu bir Katolik. Alejandro, onlara benzemesi umuduyla olsa gerek, oğluna hayran olduğu sosyalistlerin isimlerini vermişti. Meksikalı bir devrimci olan Benito Juárez'in, Amilcare Cipriani adlı bir anarşistin ve Andrea Costa adlı Romanolu bir sosyalistin isimlerini. Sosyalizm hakkında bildiği her şeyi de oğluna anlattı. Belki iyi bir öğreticiydi ama iyi bir baba mıydı orası tartışılır. Çünkü işinden arta kalan zamanlardaki en büyük uğraşı çapkınlıktı. Bu yüzden ailesine çok az para kalıyor, zorluk içinde yaşıyorlardı. Küçük Benito da zorba, şiddete meyilli, kavgacı bir çocuk olarak yetişiyordu. Bir arkadaşını kavga sırasında bıçakla yaraladı. Bunun üzerine annesinin de ısrarıyla Katolik okuluna gönderildi. 14 yaşındayken bir yaralama olayına daha karıştı. Çocuk bağıra çağıra büyüdüğünde nasıl birine dönüşeceğini haykırıyordu ama onu kimse duymuyordu. 20'li yaşlarına geldiğinde dünya görüşünün de etkisiyle zorunlu askerlik hizmetinden sıyrılmak amacıyla İsviçre'ye gitti. Burada Sosyalist Parti'ye katıldı ve gazetecilik yapmaya başladı. Rusya'daki gibi bir devrimin kendi ülkesinde de olması gerektiğini savunduğu yazılarından dolayı sıklıkla halka kışkırttığı gerekçesiyle tutuklandı. Aynı yıllarda annesini kaybetti ve ruhsal dengesi tamamen alt üst oldu. O bu acıyla yüzleşirken İtalya'da asker kaçakları için af çıktı ve Benito ülkesine döndü. Babası yeniden evlenmişti ve evde 16 yaşında bir üvey kız kardeş vardı. Benito, üvey kardeşi Raquel'e ilgi duymaya başladı ama babası bunun utanç verici olduğunu düşünüyordu. Ancak Benito, babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen Raquel ile 1910 yılında evlendi. Benito uslanmaz bir kadın avcısıydı. Çok geçmeden Raquel'i aldattı ve Ida Dalser isminde başka bir kadınla evlendi. Bu evlilikten Benito Albino ismini verdikleri bir oğulları olacak, ancak ilerleyen yıllarda Mussolini'nin siyasi kariyeri faşist bir diktatöre evrildiğinde hem Ida'yı hem de Albino'yu yok sayacak, hükümet ajanları tüm izlerini silecek, önce şüpheli bir şekilde Ida hayatını kaybedecek, ardından da Albino'nun yaşamı zorla kapatıldığı bir akıl hastanesinde şaibeli şekilde son bulacaktı. Raquel ise yüzlerce kez aldatılmasına rağmen sonuna kadar Mussolini'ye sadık kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılına gelindiğinde Mussolini hala bir sosyalistti. Yeni ailesini de terk ederek Milano'ya taşındı. Çalıştığı sosyalist görüşlü yerel gazetelerde İtalya'nın savaşa girmemesini savunan yazılar yazdı. Bu ateşli yazıları ona İtalyan Sosyalist Partisi'nin kapılarını açtı. Hem partide yükseldi hem de partinin yayın organı olan Avanti gazetesinin başyazarı oldu. Bir süre daha devrim savunucusu ve savaş karşıtıydı. İşte ne olduysa bu dönemde oldu. Benito'nun çocukluğundan beri var olan aykırı düşünceleri sosyalizm kalıbına da sığmamaya başladı. Onun için en önemli şey kaostu belki de. Eğer İtalya savaşa girerse istediği kaos ortamı tüm ülkeye yayılacaktı. Bu da hayalini kurduğu devrimin kıvılcımı olabilirdi. O yıllarda hayal ettiği şey bir devrim olabilir ama sosyalist bir devrim miydi? Bence hayır. Çünkü bir insanın fikirleri birkaç yıl içinde 180 derece değişemez diye düşünüyorum. O yüzden Benito, ülkenin siyasi iklimi her ne olursa olsun onun tam merkezinde yer almak istiyordu. Bu nedenle yazılarında İtalya'nın da savaşa girmesi gerektiğini yazmaya başladı. Ancak bu düşünceleri ne partili yoldaşları ne de Avanti'nin okuyucuları tarafından destek görmedi. Nihayetinde 1915'te savaş yanlısı gösteriler düzenlediği için bir kez daha tutuklandı. Hal böyle olunca partiden ihraç edildi ve gazetedeki görevinden istifa etti. Ama durmaya niyeti yoktu. Kendisi gibi İtalya'nın savaşa girmesini isteyen çeşitli sermaye gruplarının desteğiyle İtalyan halkı anlamına gelen Il Popolo d'Italia isminde yepyeni bir gazete kurdu. 1915'te İtalya'da İtilaf devletlerinin yanında savaşa dahil olunca Benito'nun cepheye gitme vakti geldi. Geçmişte askere alınmamak için İsviçre'ye kaçmış olsa da savaşı bu kadar delice savunduktan sonra başka şansı yoktu. Gönüllü birlikleri yazıldı ancak kısa bir süre sonra cephede bir havan topunu test ederlerken yanlışlıkla patladı ve vücuduna 40'tan fazla şarapnel saplandı. Onbaşı rütbesine yeni kavuşmuştu ki uzun süre hastanede kaldıktan sonra terhis edildi. Böylece cephede çok zaman harcamadan gazetesinde ve yazılarına geri döndü. Artık tamamıyla bir antisosyalistti. Savaşın sona ermesinin ardından İtalya kazanan tarafta olmasına rağmen istediği sonucu elde edememişti. Ülkenin her yanında homurdanmalar artıyordu. Sosyalistler, Bolşevikler benzeri bir devrimi savunarak gösteriler düzenliyordu. Fakat Mussolini artık sınıf bilinciyle değil, sınıflar üstü bir ulusal bilinçle hareket ediyordu.
İtalya'nın antik çağlardaki üstünlüğüne geri dönmesi gerektiğini, güçlü bir merkezi hükümet kurulmasını ve bu hükümete bir diktatörün önderlik etmesini istediği yazılarıyla yeniden sivrilmeye başladı. Etrafında da cepheden dönen gaziler ve İtalya'nın savaş sonrası hiçbir kazanım elde edememesine öfkelenen insanlar vardı. Tek bir parti altında toplanarak İtalya'yı eski görkemli zamanlarına geri döndüreceklerine inandılar. En azından Benito Mussolini'ye inandılar. Kendilerine faşist diyen ve kara gömlekliler olarak adlandırılan bu grup, Mussolini'nin önderliğinde sokaklarda gösteriler yapan sosyalistlere saldırmaya başladılar. Gazete bürolarına silah stokladılar. Bu aşamada Mussolini'ye patron anlamına gelen Duce olarak hitap etmeye başladılar. Demokrasinin aptallık olduğuna inanıyorlardı. Buna rağmen 1919 yılında Mussolini, faşistlerin adayı olarak seçime girdi. Ancak sosyalist aday karşısında yenilgiye uğradı. 2 gün sonra da silah stokladığı gerekçesiyle tutuklandı. Ancak hemen serbest kaldı. İtalya'nın siyasi iklimi seçimlerde kaybetmesine rağmen ona iyiden iyiye göz kırpıyordu. Mussolini kendisine gönderilen sinyali hemen anladı. Artık hareketi Ulusal Faşist Parti adı altında resmi olarak örgütledi. 1921 yılında İtalya Kralı Victor Emanuel artan şiddet ve kaosun ortasında parlamentoyu feshetti. Yapılan seçimler faşistlere büyük bir zafer getirdi ve Mussolini daha önce aptalca buldukları parlamentoya milletvekili olarak girdi. Anlaşılacağı üzere Benito Mussolini günün getirdiklerine göre hareket ediyordu. Bildiği tek bir şey vardı. Bu asla yeterli değildi. 1922 yazına gelindiğinde hükümetin tamamen faşistlere teslim edilmesini istedi. Bunun için de kara gömlekleri bir kez daha sahaya sürdü. Sosyalist Parti ofislerini yakıp yıktılar. Kuzey İtalya'da birçok yerel yönetimi zorla ele geçirdiler. Ekim ayına gelindiğinde ise tüm kara gömlekleri Roma'ya doğru yürümeye çağırdı. 28 Ekim 1922 gecesi İtalya Başbakanı Luigi Facta'nın istifasını isteyen 30 bin silahlı faşist Roma'ya doğru yürürlerken Mussolini Milano'da kaldı. Luigi Facta Roma'da sıkı yönetim ilan edilmesini emretti. Kral Victor Emanuel ise bu emri imzalamadığı gibi Milano'daki Mussolini'yi yeni bir hükümet kurması için Roma'ya davet etti. Yıllar önce göz kırptığı Mussolini'yi şimdi iktidarın en tepesine oturtuyordu. Mussolini 31 Ekim 1922'de 39 yaşındayken İtalya'nın başbakanı olarak yemin etti. Başlarda bir koalisyon hükümetine muhtaç olsa da Mussolini'nin en son isteyeceği şey birilerine böyle bağımlı olmaktı. 3 Ocak 1925'te faşist çoğunluğun desteğiyle kendisini İtalya'nın diktatörü ilan etti. Artık tek bir hayali vardı. Roma İmparatorluğu'nun görkemli zamanlarına geri dönmek ve bir imparator olmak. 1926 yılına gelindiğinde Sosyalist Parti'nin tüm milletvekilleri tutuklandı ve parti üyeleriyle birlikte sınır dışı edildiler. İşte bu dönemden sonra Mussolini için ne düşünürsek düşünelim, İtalyan halkının büyük çoğunluğunun gözünde inanılmaz bir halk kahramanına dönüştü. İnsanları hipnotize edercesine etkiliyor, inanılmaz hitabet yeteneği ve İtalyanlara özgü jest ve mimikleriyle kitleleri etkiliyordu. Venezia Sarayı'nın balkonundan yüz binlerce insanın önünde kasılarak yaptığı konuşmalarda insanlar hep bir ağızdan "Duce, Duce" diye bağırıyorlardı. Ülkenin gazetelerinin neredeyse tamamı onun kontrolü altındaydı. Tüm haber fotoğraflarında onu sürekli çakı gibi bir komutan edasıyla ata binerken, bir uçak uçururken ya da yarış arabası kullanırken gösteriliyordu. Gazetelerde Duce kelimesini küçük harflerle yazmak bile yasaktı. Çiftçilerin yanında gömleğini çıkarıyor ve onlarla işe girişiyordu. İtalyan gazeteleri onun hikayelerini anlatıyor, insanların hayranlığı katlanarak çoğalıyordu. Diğer yandan da insanlığın tüm demokratik haklarını tırpanlıyor, grevi yasaklıyor, sendikaları kapatıyordu. İtalyan halkı istikrar ve düzen vaadiyle tüm özgürlüklerinden birer birer vazgeçmeye zorlanıyordu. Üstelik tüm bu değişimleri coşkuyla karşılamaz ya da hevesli görünmezseniz gizli polis gücünün radarına girmeniz an meselesiydi. Sadece ülkesini yönetmek Mussolini için asla yeterli değildi. Bir imparator olma hayalini gerçekleştirmek için sınırlarının ötesine geçmek zorundaydı. Bu hırsı uğruna da önce Libya'yı ardından da Etiyopya'yı mahvetti. Özellikle Libya'da yapılanlar Avrupa sömürgeciliğinin en kötü örneğiydi. İtalya'nın sömürgeciliğine karşı gelen çeşitli kabilelerden 100 bin kadar Libyalı çölde yürümeye zorlandı. Adeta bir ölüm yolculuğuna çıkaran Libyalıların çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyordu. Büyük bir bölümü bu yolculukta can verdi. Üstelik Libyalı sömürge karşıtlarının lideri Ömer Muhtar, Libyalıların gözü önünde idam edildi. Mussolini'nin imparatorluk hırsları için can veren Libyalılar toplam nüfusun yarısını oluşturuyorlardı. Mussolini'nin Libya'da işleri kendi açısından yolunda giderken ruh ikiziyle büyük buluşması da nihayet gerçekleşti. Adolf Hitler yıllar önce bir hayranı olarak mektup yazdığı Mussolini ile 1934 yılında bir araya geldi. Mussolini Hitler'den pek hoşlanmasa da Hitler ona hayrandı. Selamlamasını, yönetim biçimini, jest ve mimiklerini, kısaca her şeyini taklit edecek kadar büyük hisler besliyordu. Fakat Mussolini'nin üstünlüğüyle oluşan ikili arasındaki bu denge birkaç yıla kadar tamamen değişecekti. Ama şu anda birbirlerine ihtiyaçları vardı. Mussolini 1935 Ekim'inde Etiyopya'yı işgal etti. Çok acımasız ve şiddetli savaşta Etiyopya'nın direnişi sadece 7 ay sürebildi ve Mayıs 1936'da teslim oldular. Mussolini özlemini çektiği imparatorluğuna kavuşmuştu ama 350 bin Etiyopyalı'nın canı pahasına. Mussolini artık popülerliğinin doruk noktasındaydı.
Düşüşünü sağlayacak olaylar ise başlamak üzereydi. 1936 yılına gelindiğinde hem Hitler hem de Mussolini İspanya İç Savaşı'nda Franco'nun en büyük destekçisi oldular. Bir yıl sonra da ittifaklarının bir göstergesi olarak İtalya ve Almanya Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Mart 1938'de ise Almanya İtalya'nın desteğiyle Avusturya'yı işgal etti. 22 Mayıs 1939'da da iki ülkenin savaş zamanında birbirlerine destek olma sözü verdikleri Çelik Paktı'nı imzaladılar. Zira savaş çok yakındı. Ancak Mussolini Almanların kendisinden ordu bakımından kat kat üstün olduğu gerçeğini görmekten çok uzaktı. Mussolini yavaş yavaş Hitler'in Yahudiler ile ilgili görüşleriyle de ilgilenmeye başladı. Çok geçmeden de İtalya'da Yahudi karşıtı yasalar çıkarmaya başladı. Bu yasaların başında da Yahudilerin toplumdan ayrıştırılması ve İtalyan olmayan Yahudilerin sınır dışı edilmesi geliyordu. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı resmen başlattı. Mussolini önce izledi. Çok geçmeden de Alman ordularının Polonya ve Fransa'daki kesin zaferlerine tanık olunca 10 Haziran 1940'da Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan etti. Ancak Hitler'in başarılarına karşı Mussolini de bir yerleri işgal etmeli, gücünü göstermeliydi. Bu nedenle de Eylül 1940'da Mısır'daki İngiliz birliklerine saldırı emri verdi. Fakat onlarla yenişemeyince yardımlarına Alman birlikleri koştu. Mussolini bu savaşta Hitler ile eşit değildi ama o bunu göremeyecek kadar körleşmişti. Mısır'daki hezimeti hemen unuttu ve 28 Ekim 1940'da Yunanistan'a saldırdı. Fakat 6 hafta sonra bu saldırıyı da durdurup Hitler'den yardım istemek zorunda kaldı. Peki Almanya ne yaptı? 6 Nisan 1941'de hem Yugoslavya'yı hem de Yunanistan'ı işgal ederek her iki ülkeyi de acımasızca ele geçirdi. Mussolini yenilgiden kurtulmuştu ama psikolojisinin paramparça olduğuna eminim. Hitler Sovyetlere büyük birliklerini göndermeye başladığında son çırpınışlarla bu galibiyetten nemalanmak isteyen Mussolini, Hitler istemese de İtalyan birliklerini Rus cephesine sürdü. Ancak Mussolini'nin bitmek bilmeyen hırsının kurbanı 30.000 İtalyan askeri Rusya steplerinde can verdi. Bir o kadarı da esir düştü ve ülkelerine bir daha dönemediler. İkinci Dünya Savaşı İtalyanların aşağılandığı bir devreye girmişti. Bir zamanlar Duce diye ortalığı inleten İtalyan halkı için Mussolini'den nefret etme zamanı da gelmişti. Çünkü 1943 yazına gelindiğinde müttefikler Roma'yı bombalamaya başladılar ve Sicilya'yı ele geçirdiler. Bu açıkça İtalya'nın yenilgisi anlamına geliyordu. Bombardımanlarda siviller ölüyor, ülkede büyük bir kıtlık baş gösteriyordu. Olaylar geri alınamayacak noktaya geldiğinde İtalyan Faşist Konseyi acil olarak toplandı ve Mussolini'nin görevlerinden alınmasını oy birliğiyle kabul ettiler. Anayasal yetkileri yeniden eline alan İtalya Kralı Victor Emanuel, Mussolini'yi görevinden azletti. Kısa bir süre sonra da İtalyan polis tarafından tutuklandı. Ardından da Roma'dan ne kadar uzak o kadar iyi denilerek Sardinya adasının kuzeydoğusundaki küçük bir ada olan La Maddalena'da ev hapsine alındı. Ancak Mussolini'nin sonu böyle yazılmamıştı. Daha görecek günleri vardı. Mussolini'nin hapsedildiği haberini alan Hitler eski dostunu zindanlarda bırakmak istemedi. En gözde askerlerinden biri olan Otto Skorzene'nin başında bulunduğu küçük bir birlik planörlerle Mussolini'nin tutulduğu adaya iniş yaptılar ve 12 Eylül 1943'te onu kaçırarak Viyana'ya götürdüler. Birkaç gün sonra da Almanların Doğu Cephesi karargahının bulunduğu Polonya'daki Rastenburg'da Hitler'le karşı karşıyaydı. Hitler'in planı belliydi ve Mussolini bunu uygulamak zorundaydı. Birkaç gün sonra Kuzey İtalya'ya döndü ve Garda Gölü kıyısındaki küçük bir kasabaya yerleşerek İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni kurduğunu ilan etti. Korumasını da bizzat Hitler'in güvenliğini sağlayan özel birlik üstlenmişti. Artık tamamen onun kontrolündeydi ve yine onun kontrolünde olan kukla bir devleti idare ediyordu. Ancak müttefikler Avrupa'nın kontrolünü yavaş yavaş ele geçiriyorlardı. Hitler'in bu savaşta yenileceği artık ayan beyan ortadaydı. Başından beri kendi faydasını ön planda tutan Mussolini de kaçış planını devreye soktu. Yanına metresi Clara Petacci ile birlikte bir grup asker aldı ve kendisi de Alman askeri üniforması giydi. Amacı savaşta tarafsız olan İsviçre'ye kaçmaktı. Ancak İtalyan partizanlar bir kontrol noktasında araçlarını durdurduğunda ülkelerini yıkıma götüren Mussolini'yi her ne kadar kendisini kamufle etmeye çalışsa da tanıdılar. Kurulan halk mahkemesinde verilen karar sonrası 28 Nisan 1945'te de kurşuna dizerek idam ettiler. Ardından da onun öldüğünü İtalyan halkına ispatlamak için Milano'ya getirerek teşhir ettiler. Mussolini'nin ölümünden sadece 2 gün sonra da Hitler ölümünü kendi elleriyle sağladı. Bir hafta sonra Almanlar teslim oldu ve kabus gibi geçen yılların ardından 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi.